arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hayat telaşları, koşuşturmalar devam ediyor. Çok güzel bir içerikle geldim size yine. Şimdi başlasın içeriğimiz. Önceden çektiğim bir videolar var. Onları ekleyeceğim. Sonra da tekrar geleceğim. Nerelere tırmandım? Bunları kullanırsan kullanma bilemem. Ben çektim. Valla. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz önce gösterdiğim size doğadan farklı ağaçlar budadık, edindik. Bakın bu bir dut ağacı. Şimdi yapraklarını temizliyorum dut ağacının. Şu şekilde. Fırsatım olmadı açıkçası, hemen videoya çekemedim. Biraz hafta sonu telaşlarım oldu. Aslında çok da iyi olmuş. Yaprakları da kolay çıkıyor. İçinde kalabilen yapraklar da kalsın aslında. Balkonumuz. Bugün de o kadar güzel bir hava var ki birazdan kızımın arkadaşıyla buluşacağız. Çıkmadan bu işlerimi yapmak istedim. Burasında da hava kararıyor. Burası karanlıkta biraz daha zor oluyor açıkçası. Aydınlatma imkanım çok yeterli değil diyelim. Tripod var ama tripodla da yine yeterli olmayabiliyor. Bakalım şu kadar yeterli olacak mı? Şöyle şekil verip arada kırılacak açıkçası. Onları bu boyut iyidir diye düşünüyorum. Kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ağaçlar çok kuruyken yapmayın. Zor olur. Kırılma daha yoğun olabilir. Söğüt ağacı böyle esnektir. Söğüt ağacı, akasya. Ben birkaç tane açıkçası ağaç elde ederek yaptım. Bugün sadece halka kısmını yapacağım. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Ne kadar da kuruyacak bilemiyorum. Size zaten ilerleyen zamanlarda onu anlatacağım. Muhtemelen diğer kısmını da önümüzdeki hafta sonu çekebilirim. Çünkü bir hafta bekletebilirim.
Eğer istediğim kıvamda olursa açıkçası hafta içi bile çekebilirim. Ama benim istediğim kıvamda olacak mı? Onu bilemiyorum şimdi. Bu şekilde bekletip kurutacağım. Bir tanesini bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Ay, olmadı tabii. Kırıldı hemen. Evet. Mümkün olduğunca dallarınız uzun olsun arkadaşlar. Daha güzel sarılıyor. Hem ben de ilk defa yapıyorum bunu. Size de öneri olarak sunayım. Biz zaten mümkün olduğunca uzun dallarını almaya çalıştık. Birazcık çöplü oldu arkadaşlar. Sonrasında bir temizlik gerekecek ister istemez. Ben yine de 2 tane hazırlamak istiyorum. Bakalım. Biraz daha kalın olsa daha güzel olacak. Çünkü üzerini güzel... Ay bakalım. Şurada. Ne kadar uzun olursa o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Çok da güzel oldu. Bunu şimdi güneşte kurutmaya karar verdim. Yine de 2 tane yapayım, nasıl olur, kırılır mı bilmiyorum. Şimdi arkadaşlarım hazır da alabilirsin dedi ama ben açıkçası kendi imkanlarımızla bir şeyler yapalım, üretelim istedim. Sizler de yapabilir, bilin. Çünkü hepiniz ulaşamayabilirsiniz malzemelere. İnternetten ulaşılıyor gerçi ama kendimiz yapabildikten sonra yapalım derim. Son zamanlarda her şey biraz hazıra kaçtı. Ben meslek lisesi çıkışlıyım aslında. Biz her şeyimizi kendimiz yapıyoruz. Yani bunu öğrendim aslında okulda, meslek okulunda. Neyse ki imkanları değerlendirebiliyorsak değerlendirelim. Varsa elimizde imkanlar. Bakın. Bu şekilde oldu. Sonra açıkçası burası yetmeyecek gibi. Ben buradan 2 tane çıkarırım diyordum ama 1 tane ancak olacak. Ama dut ağacı gerçekten de daha bir... Bu ters dutlar var ya arkadaşlar. Onlardan. Zaten videoda da gördünüz. Biraz dut ağacı daha güzel durdu. Benim hoşuma da o daha çok gitti. Ben buradaki ağaçların hepsini kullanacağım gibi gözüküyor. Yaprakları da kalan kalır. Gerekirse bir vernik yapabiliriz. Kalıcı da olsun. Dökülmesin şeklinde. Bakalım yine araştıracağım ne yapabilirim. Kırılmasın, daha sağlam dursun şeklinde. Çok güzel oldu. Bir de bir gün bekledi. Havada sıcak. Açıkçası bekleyince daha aynı gün yapma imkanınız varsa daha kolay olur. Toplayıp aynı gün yapılabilir. Sizler aynı gün yapabilirsiniz. Yapıp bekletebilirsiniz. Şu temizlikleri yapayım da. Üzerine de yine doğadan kozalak, palamut toplayacağım, kozalak toplayacağım bu haftada. Onları yapıp hazırlığını yapacağım. Onları boyayacağım. Elimde aslında boyanmış kozalaklar da var.
Sergi de var boyanmış. Onları da tutumu kullanacağım. Kendim de ekleyebilirim. Ama boyanma şeklinde göstermek istiyorum sizlere. Videoda gördüğünüz topladığım bütün ağaçları kullandım arkadaşlar. Şu an çok yoğun ışık yansıyor ekranıma. Tam kendimi göremiyorum açıkçası. Güneş de o kadar güzel oluyor ki tam bu saatlerde. Bizim burası sauna gibi. Aslında cam açabilirim ama cam açtığımda da dışarıdan çok gürültü geliyor. Pek cam açmak istemedim. Ses kirliliği olmasın. Tabii yapraklarla uğraşırken biraz ses kirliliği yaptım ama onları düzenleyebilirsem düzenleyeceğim. Hop. Bu hafta içi bu. Belki 2 part olarak da düzenleyebilirim bu videomu. Çok uzun olursa 2 part yapacağım. Şu an nasıl bir sıcaktayım size anlatamam. Ben bir tane daha yapmayı düşünüyorum açıkçası, yetmedi. Belki onu da hastanede çekerim, onun videosunu da. Orada biraz yoğunuz bu aralar. Yoğun çalışıyorum. Olmuş, 10 dakika olmuş. Muhtemelen 2 part yaparım. Çok uzun olmasın. Bu şekilde şu an hazır. Bir de bağlama şeklini yapacağım arkadaşlar. Ay, bir suyum varmış. Biraz şöyle bir şey yapayım. Acayip sıcak oldum açıkçası. Şimdi şu şekilde görebilecek miyim ekranı? Bir durdurunca şuradan kasmayan bir yerden arkadaşlar bir düğüm atın. Ben biraz önce sert bir düğüm attım. O çok şey oldu. İp hassas, çabuk kırıldı. Ve sonra bu şekilde dolayalım. Açıkçası şu kısmı biraz sert olduğu için ben şöyle güzel bağlamakta yarar var. Ve ben 2 kez yapacağım ki daha sağlam olsun. Bakalım. İnşallah burada beklerken kırılmaz. Şu kısımlarını da kaldırmam gerekiyor.
Masayı sandalyeye indir. Hepsini çıkardım anne. Tamam kızım. Masayı da sandalyeleri indirebilirsin kızım. Anahtarını al yanına. Şuradan da düğüm atacağım. Evet, bu şekilde şimdi bir tane halkamızı yaptık arkadaşlar. Evet, sıcakta ama bayağı bir sıcak. Evet, halkamızı yaptık. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Önümüzdeki hafta ya da hafta içi ya da hafta sonu diğer eksiklerini tamamlayacağım arkadaşlar. Güzel.